Herkese merhaba. Sil baştan kodlama kanalına hoş geldiniz. İkinci dersimizde sizlerleyiz. Bu dersimizde Scratch programının menülerinden bahsetmek istiyorum. Scratch programı ilk açıldığında karşımıza 4 tane menü halinde gelmektedir. Bu menüler bizlere işlem yapmamızı, kod yapmamızı, kodlar yazıp çıktı almamızı sağlamaktadır. Öncelikle Scratch programının bir blok tabanlı dil olduğundan bahsetmek istiyorum. Peki blok tabanlı dil nedir? Blok tabanlı kodlama blokları üst üste sürükle bırak yöntemiyle bir araya getirip kod yazmadan, yazılım yapmadan çıktı almamızı sağlayan bir kodlama dili şeklinde özetleyebiliriz. Bu aslında benim biraz da kendi tabirim. E, Bize blokları üst üste getirerek bu şekilde birleştirip bizlere bir çıktı sağlar ve biz bu çıktı ile birlikte e, çocuklara özellikle kodlama yapmasını sağlamış oluyoruz. Hemen sol taraftaki ekranda bizim kod ekranımızı görüyoruz. Orta kısım ise bizim çalışmalarımızı oluşturur. Sağ üst kısmında ise bizim çıktımızın meydana geldiğini görmüş oluyoruz. Sağ alt kısımda ise özellikle bu kukla ve dekorla alakalı bizim işlemleri yaptığımız menümüz görmüş oluyoruz. Sağ üst menümüzde, sol üst menümüzde ilk olarak hareket menüsü, görünüm menüsü, ses menüsü, olaylar, kontrol, algılama, operatör, değişkenler ve bloklarım gibi farklı menülerin olduğu yapıyı görmüş olmaktayız. Hareket menüsüne geldiğimizde isminden anlaşılacağı gibi kuklamızın hareketleriyle alakalı işlemler yapacağımız bir bölüme gelmiş bulunmaktayız. Mesela ilk yukarıdaki 10 adım git komutunu alıp sürükleyip bu tarafa bıraktığımda ve bu koda bir defa tıkladığımda sağdaki kuklamın 10 adım ilerlemiş olduğunu görmüş bulunmaktayız ve bize burada hareketle alakalı işlemler yapacağını gösterir. Görünüm menüsüne geldiğimde bu menüde kuklamla alakalı dış görünüşüyle ilgili işlemler yapmamı sağlar. Mesela 2 saniye boyunca merhaba de tuşuna tıkladığımda kuklam 2 saniye boyunca merhaba şeklinde veya içerisine sil baştan kodlama yazıp bir defa tıkladığımda 2 saniye boyunca sil baştan kodlama şeklinde bize konuşma balonu haline gelmiş oluyor. Ve alt kısımda da kostümler ve dekorlarla alakalı geçişler sağlayabiliriz. Ses kısmına geldiğimizde bize kukla ve dekorla alakalı sesler işlemlerimizi yaptırır. Ve olaylar menüsü aslında bizim kodlama dünyasında algoritma olarak belirttiğimiz yapıda en önemli kısımlardan bir tanesidir. Çünkü yazdığımız kodun, yazdığımız bloğun başlangıç noktasını belirtir. Yeşil bayrağı tıkladığında, boşluk tuşuna veya herhangi bir tuşa tıkladığında komutların başlamasını, kuklaya tıkladığında bu komutların başlamasını, dekorların değiştiğinde ve farklı işlemler meydana geldiğinde komutların çalışmasını sağlayan yer bizim olaylarımızdır. Özellikle yeşil bayrağı tıkladığında kısmını çok fazla kullanacağız. Kontrol kısmı ise bizim en çok kullanacağımız ve bizim için en önemli yapıya sahip olan ikinci alan diyebiliriz. Çünkü yazdığımız blokları kontrol etmemizi sağlar ve kendi kodlarımızı kendimiz yazacağımız için kendi kontrollerimizi kendimiz oluşturacağız. O yüzden bu kısımda bizim için oldukça önemlidir. Algılama kısmında bizim kuklalarımızın birbiriyle olan veya dış dekordaki nesnelerle alakalı algılamalarıyla ilgili yapılan olduğu kısımlardır. Operatörleri kısmına geldiğimizde bizim 4 işlem gibi veya farklı matematiksel işlemler gibi veya mantıksal işlemler gibi işlemlerin bulunduğu ve bunlara göre de kod bloklarının çalıştırıldığı menüdür. Değişkenler kısmına geldiğimizde biz bir değişken atayarak işlemler yaparız ve bu değişkenlerle birlikte farklı sonuçlar, farklı veriler elde ederiz. Peki değişkenin görevi nedir? Değişkenler kullanıldığı alanlarda bizim kendisine verdiğimiz veya farklı yerlerden aldığı değerleri tutup saklayan ve bu değerlerle birlikte işlemler yapanlar bir nesnedir ve biz bu nesnelerle birlikte eee, aldığımız değerleri hafızada tutup bu değerlerle alakalı işlemler oluştururuz. Bloklarımız ise farklı kodların bir araya gelip bir blok oluşturulduğu alanlar. Bu bloklarla alakalı gelecekte bir işlemler yapacağız. Ardından kostümler kısmına geldiğimde kuklamla alakalı, kuklanın görünüşüyle alakalı şekiller yapacağımızı görebiliriz. Mesela şu kısmı tutup sürüklediğimde hemen sağ tarafta kuklamın da kafa kısmının değiştiğini görebiliriz. Veya tutup kenardan şöyle çektiğimizde bakın kafa kısmının büyüdüğünü görmüş oluyoruz. Veya sadece
kafa kısmını tutup buradan renklerini değiştirerek kuklamızı renkli hale getirebiliyoruz. Tabi istersek sadece kafa değil kuyruk kısmını da tutup buradan kırmızı rengi getirerek farklı şekiller, farklı desenler haline kendimiz istediğimiz gibi getirebiliyoruz veya istersek buradan yazılar yazıp kuklamıza isim verebiliyoruz. Kedi dedik ve kendisi bize istediğimiz yazıları ekranda göstermeye başlamış oldu. Ses kısmına geldiğimizde ise programın bize vermiş olduğu bir ses var. Bir de ek olarak kendimiz ses ekleyebiliriz. Mesela buradaki tıkladığımızda programın sesini duyabiliriz gibi farklı farklı sesleri biz duymuş olabiliriz. Veya ek olarak ses menüsüne geldiğimizde burada programın bize sağlamış olduğu yüzlerce farklı sesi, hayvan sesi, etki sesi, döngü sesi gibi farklı farklı seslerle birlikte işlemler yapmış olacağız. Ardından orta kısım, şu kısım bulunduğumuz yer şöyle baktığımız zaman aslında bizim yaklaştıralım. Burası bizim çalışmalarımızı meydana getirir. Bütün kodlarımızı buraya yazarız ve burada alakalı işlemler yapmış oluruz. Sol sağ taraf üstte ise bizim kuklamızın olduğu ve kuklamızın hareket ettiği, aslında şuradan ekranı büyütüp tekrardan göstermek isterim. Burası bizim çıktı ekranımızdır. Bir nevi tiyatro salonu gibi görebilirsiniz. Biz bu salonda yazdığımız kodların çıktısını görüp bununla alakalı kodumuzun doğru çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz ve burası bize aslında bir nevi de doğrulama noktası gibi görebiliriz. Çünkü biz burada mesela yeşil bayrağı tıkladığımızda buradaki komutlar çalışmaya başlayacak ve bu komutlarla birlikte de bizler işlemlerimizin doğruluğunu tespit etmiş olacağız. Hemen alt tarafında ise kukla ekle ve dekor ekle gibi menümüzün olduğu yere geldik. Kukla ekle kısmına tıkladığımda bakın programın bize sağlamış olduğu yüzlerce farklı kuklayı görüp bunlarla alakalı işlemler yapabiliyoruz. Hemen bir tane mesela Griffin kuklamızı alalım ve şöyle kenara çekelim. Şunu da kenara çekelim. Bakın ne oldu? İki tane farklı kuklayı biz aynı ekranda göstermiş olduk ve hemen yan tarafında dekor kısmına gelip tıkladığımda ise bana farklı farklı dekorları göstermiş oldu ve ben burada hadi biraz mantıklı ve güzel bir olsun, doğa şekli olsun diye tıklayıp şöyle güzel, hemen bir tane seçelim. Şu güzel gibi durdu. Şöyle bir tık böyle doğayla alakalı kuklamı seçtim. Şey, dekorumu seçtim ve bununla alakalı bir plan, arka plan oluşturmuş oldum. Ve şöyle büyüttüm de aslında bakın. Bir arka plan ve hemen ön tarafında kuklaların olduğu bir yer seçmiş oldum. Hemen küçük bir örnek yapmak gerekirse ee, Griffin kuklama tıklayacağım. Bakın bu kısım da önemli aslında. Çünkü hangi kuklamla çalıştığımı görmek için tıkladığım kuklamanın etrafında bir tane mavi alan geldi ve hemen sağ üst tarafında ise çöp kutusu simgesi geldi. Bu çöp kutusu simgesi ne anlama geliyor? Bu çöp kutusu simgesi buradaki kuklam benim silebileceğim anlamına geliyor ve tıkladığım andan itibaren buradaki kuklama ne yaptı? Kendisi silmiş oldu. Hemen yeni bir tane kukla aldım. Bakalım kedimi aldım tekrardan. Kedimi çağırdım ve bu sefer diyeceğim ki Griffin isimli kuklamın kedimi takip etmesini isteyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Hemen Griffin kuklama geldim. Bakın burayı seçtiğimde hemen şu kısımda da tekrardan hangi kuklamla işlem yaptığımı görmüş oluyorum. Olaylar sekmesine geldim. Yeşil bayrağı tıkladığımda komutumu aldım. Ardından kontrol menüsüne geldiğimde sürekli tekrarla isimli kod bloğumu seçtim. Bakın hemen yaklaştırdığımda hemen bir yapboz gibi, bir puzzle gibi yer açıldı ve buraya bıraktığımda hemen birbirine yerine oturmuş oldu. İlk önce ben bu kuklamın hareket etmesini isteyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Griffin kuklama geldim. Hareket menüsüne tıklayıp 10 adım git kuklamı koydum. Bloğumu koydum. Ve gelip buradan tıklayıp çalıştırdığımda bakın kuklamın hareket edip gittiğini gördüm. Hemen kaçtı. Kuyruğundan tutup tekrardan geri çektiğimde bakın tekrardan kaçtı. Gidiyor. Şu anda bir sorunla karşılaştık. Sorunumuz ne? Kuklamız ekrana sığmıyor. Peki bu ekrana sığmasını nasıl engelleyeceğiz? Hemen hareket menüsünün altında bulunan kenara geldiysen sek komutunu alıp buraya koyduğumda hemen bakın kuklam tekrardan sadece çerçeve içerisinde gezmeye başladı. Ancak bu sefer şöyle bir sıkıntı var ki kuklam takla atıyor. Ben bunu engellemek istiyorum. Peki bunu nasıl yaparım? Bunu yapmanın iki tane yolu var. Bir tanesi yön sekmesine gelip tıkladığımda bakın burada 3 tane buton var. Her yöne dön, sağa sola dön, hiçbir yere dönme şeklinde bloklarım var, menüm var ve buradan hemen
sağa sola dönsün şeklindeki butona tıkladığımda hemen kuklam ne yaptı? Sadece sağ ve sol tarafa dönmüş oldu. Kuklamın durmasını istersen buradan kırmızı butona tıklayıp kuklamı durdurabiliyorum. Kuklam biraz fazla büyük. Bu büyüklüğü nasıl küçültebilirim? Hemen buradan 100 birim değil de 50 birime indirip Enter'a bastığımda kuklam küçülmüş oldu ve harekete baktığımda biraz daha hareketini incelemiş oldum. Hareket menüsündeyim tekrardan. İstiyorum ki kuklam kedimi takip etsin. Peki bunu nasıl yapacağım? Hemen aşağı indiğimde fare imlecine doğru yönel şeklinde bir tane kuklam var. Şimdi bir kod bloğum var. Bu kod bloğumu aldım buraya bıraktım. Fare imleci yapısının hemen yan tarafında bir tane ok işareti var. Aşağı doğru gösteriyor. Tıkladım ve bana burada diğer kuklamın ismini de gösterdi ve fare imlecini gösterdi. Şimdi deneme amaçlı fare imlecini bırakıyorum. Bakın ne yaptı şu anda sadece fare imlecini takip ediyor. Ama ben fare imlecini değil de kedimi takip etmesini istiyorum. Bunu yapmak için de gelip buraya tıkladım ve kedi işaretine koydum. Bakın ne yaptı hemen kuklam. Şöyle bıraktığımda gidip kediyi takip edip kediye yönelmiş oldu. Durdurdum. Kuklamı hemen geri çektim. İstiyorum ki kuklam bu kuklamı kovalarken Griffin kedimi kovalarken kedim de rastgele alanlarda gezmeye başlasın. Hemen kedi kısmına gelip tıkladım. Olaylar sekmesine gelip yeşil bayrağı tıkladığımda diyorum ki bu çok önemli. Kontrol sekmesine gelip tekrardan sürekli tekrarla istiyorum ki yazdığım kodlarım birkaç defa değil sürekli olarak dönmeye başlasın ve ardından hareket menüsüne gelip burada farklı bir yol ile bir saniye içerisinde rastgele konuma git isimli kuklam alıp buraya bırakıyorum ve yeşil bayrağı bir defa tıklıyorum. Bakın Griffin kediyle birlikte gezmeye başladı ve kedimizi de tuttuğumuz zaman şöyle bir saniye içerisinde rastgele alanlarda gezmeye başlamış oldu. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki Griffin biraz daha hızlı. O yüzden benim Griffin biraz daha yavaşlatmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu da kontrol sekmesine gelip buradaki bir saniye bekle isimli komut bloğumu aldım ve buraya bırakıyorum. Bakın artık buradaki mantık şu. Bütün kodlar çalışacak, bir saniye bekleyecek. Bütün kodlar çalışacak, bir saniye bekleyecek. Ancak bu kez de Griffin çok yavaş kaldı. Peki bunu nasıl yapacağım? Bir saniyeden küçük, sıfırdan büyük bir sayı girmem gerekiyor. Mesela 0.3 gibi bir değer girmem gerekiyor ve Enter'a bastığımda bakın ne yapıyor? Biraz daha hızlandı. Peki 0.3 yetersiz kaldı. O zaman 0.2 diyebiliriz ve 0.2 ile aslında biraz daha gerçek değerine yaklaşmış olduk. Şöyle ekranı büyüteyim. Arkadaşlar bu derste Scratch menüsünden bahsettik. Menülerdeki kodlardan örnekler verdik ve size küçük bir örnekle dersimin sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Videoyu like atmayı, yorum atmayı ve özellikle ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.